Merhabalar. Yemek Adası YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pratik bir şekilde hem ekonomik hem de çok lezzetli olan hingelin tarifini vereceğim. Patates mantısı yapıyoruz. Öncelikle 4 adet patatesi güzelce kabuklarıyla beraber haşladıktan sonra sıcak haldeyken çok güzel patates ezicisi yardımıyla ezelim. Patatesleri sıcakken ezelim ki çok iyi kıvamında ezilsin. Soğuduktan sonra ezerseniz pütür pütür olur. Çok iyi bir sonuç elde edemezsiniz. Sıcakken ezmenizi öneririm. Patatesleri de kabuklarıyla beraber haşlamanızı öneririm. Kabuklarını soyarak haşlarsanız su tadı gelir. Patatesler bütün suyu çekiyor biliyorsunuz. Bir baş orta boy kuru soğanı küçük bir el rondom var. Onu da küçük küçük doğradım. Tencerenin altını kaplayacak kadar zeytinyağı ekledim ve kuru soğanları güzelce kavurmaya başladım. Çok güzel kavuralım, yakmadan pembeleşinceye kadar kavuralım. Evet, soğanlar güzelce pembeleştikten sonra 2 tatlı kaşığı pul biber ekleyelim. Bir tatlı kaşığı da tuz ekleyelim. Bir tatlı kaşığının yarısı kadar da karabiber ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Baharatlar soğanla özleştikten sonra ezmiş olduğumuz patates püresini ekleyelim ve baharatları güzelce patatese yedirelim. Hem kavuralım hem de çok güzel bütün malzemenin birbirine geçmesini sağlayalım. Evet, iç harcımız hazırdır. Hamurunu hazırlıyoruz. 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı yarısı kadar tuz ekledim. 1 su bardağı su ekledim. Güzelce karıştırdım. Daha sonra 3,5 su bardağı buğday unu ekledim. Katı bir hamur elde edeceğim. Biraz sert olsun hamurumuz. Önce kaşık yardımıyla güzelce toparladım. Daha sonra elimle güzelce özleşene kadar yoğuruyorum. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra üzerine kapatacağım. Yaklaşık yarım saat kadar hamuru dinlendireceğim. Güzel açılabilmesi için. Hamuru dinlendirdim. Masama aldım ve hamuru ortadan ikiye böleceğim. 2 eşit bezeye ayırıyorum. Bu arada tekrardan güzelce yoğurdum. Tezgahımı da unladım. Şimdi isterseniz bir merdane, isterseniz de oklava yardımıyla açabilirsiniz. Çok ince de olmasın, çok kalın da olmasın. Önce biraz merdane ile büyüttüm. Daha sonra oklava yardımıyla genişlettim. Evet, oklavayla da açtıktan sonra şimdi bir su bardağı yardımıyla keselim hamurları. Çıkardığımız hamurları tekrar kullanacağız. İçlerine yeterli miktarda patatesli harçtan yerleştirdikten sonra kapatacağız artık. Gösterdiğim şekilde kapatalım. Bir bezin üstüne bırakalım ki hamur eriyip yumuşayıp tepsiye veya masaya yapışmasın diye bir bezin üzerine bıraktım.
Şimdi tekrar artan hamurları da aynı şekilde açarak devam edeceğim. İstediğiniz miktarda fazlaca yapıp buzluğa atabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ne çok kalın ne de çok ince. Eğer yaptığınız zaman hamurun zor yapıştığını görürseniz kenarlarına su sürebilirsiniz. Yanınızda bir kase su bulundurun. Su sürerek yapıştırabilirsiniz. Evet, bu şekilde kapattık. Şimdi ben yarısını buzluğa atacağım. Şöyle bir kesme tahtasının üzerine bırakıp dondurucuda yarım saat dondurdum. Daha sonra buzdolabı poşetlerini doldurup buzluğa atacağım. Hazır yemek olarak kullanabilirsiniz. Hemen makarna haşlar gibi kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Şimdi diğer yarısını da tencerenin yarısına kadar su doldurdum. Kaynamaya başladıktan sonra mantıları içine bırakıyorum. Yaklaşık 15 veya 20 dakika. Daha doğrusu mantılar suyun yüzüne çıkana kadar kaynatacağım. Burada sarımsak var. Sarımsaklı sos hazırlayacağım. Görüyorsunuz suyun yüzüne çıktı. Evet, sarımsaklıları rendeledim veya dövebilirsiniz. Tuzla beraber havanda dövebilirsiniz. Şöyle sarımsaklı yoğurt hazırladım. Bir yemek kaşığı tereyağı, biraz da zeytinyağıyla güzelce kızdırdım yağı. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kuru nane ekledim. Ocağın altını kapattım. Şöyle mantının üzerine yoğurdu döküyorum. Üzerine de tereyağlı sosu gezdiriyorum. Artık yemeğimiz hazırdır. Afiyet olsun yiyenlere. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz de beğen tuşuna basıp abone olup yorumda yazarsanız memnun olurum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.